Şimdi çadırı hiç bozmadan oraya doğru biraz ilerlemem lazım. Hadi bakalım. Şu karşıdaki bulut öbeğini göstermek istedim. Dağların üzerine öyle bir kaplamış ki şu anda rakım 1200 ve şehirde gerçekten çok sıcak bir hava var. Haydi bismillah. Bayağı bir ormana geldik sayılır. Evet kardeşlerim, şimdi gerçekten de güzel bir orman alanına geldik. Büyük bir ormana geldik, öyle diyelim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden araç üstü çadırı aylar sonra açacağım. Bayağıdır araç üstü çadırı kullanmıyorduk. Bir kullanalım bakalım nasıl olmuş. İçindeki durum da nedir inan onu da bilmiyorum. Bayağıdır da açmıyordum. Haydi bismillah diyelim bakalım. Ne yağmur gördü, ne sıcak gördü. Bu ara böyle yıkandı, ıslandı, kurudu. Bayağı bir şey oldu ama içini açıp da bir kontrol de etmemişim doğrusu. Haydi bismillah. O kadar yıkadım, yağmurda kaldı, hani zaten kaçırmıyor ama yine de insan bir düşünüyor acaba bir şey oldu mu diye. Böyle herhangi bir şey yok, kupkuru da duruyor zımba gibi yani, bayağı da böyle kendinde. Haydi bismillah. O kadar özlemişim ki açmak için. Bir anda fatır kütür açtık. Gerçekten de herhangi bir sıkıntısı yok. Ama şöyle bir yakından bakalım. Belki çünkü arabayı yıkarken tanzikli suyla böyle yıkama durumunda alttan üstten bir şeyler girmiş olabilir. Bilmiyorum. Ağaçların boyları şöyle 20-30 gidiyor. Ve derinliğe doğru. Hani şu anda belki akşam olduğu için ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama canım nasıl manzara, derinlik? Bayağı güzel. Hele bunu yarın bir düşünsene sen. Hani zaten burayı seviyoruz. Ama bakalım bizi neler bekliyor bilmiyorum. Çadırda herhangi bir sıkıntı yok. Çadır gayet başarılı. Aylar sonra şak diye hani evin üstü bir anda kaplumbağa yuvasını açmış oldu. Şimdi dış ışığı yaptık ama bir de araç üstü çadırın içine şöyle bir ışık sistemi yaptık. Görüyor musunuz? Tepede bir tane LED sistemi var ve mükemmel bir ışık veriyor. O kadar güzel oldu ki. Canım biz bunu bayağıdır böyle kullanmıyorduk. Evet. Biz aslında bu LED sistemleri sürekli yanında taşıyoruz ama bu sefer kılıfından çıkardık ve çok canlı bir ışık vermeye başladı bize. Bu da bayağı bir hani ne diyeyim hoşumuza gitti. Baksana şurada kocaman bir kapsül yaşam alanı oldu aslında. Evet. Şimdi dedik ki bugün kazandayı sobayı kuralım. Soba olayı şu yönden önemli Bursa'da. Akşam 8, sabah 8 ateş yakmak yasak aslında. O yüzden sobada yakabilirsiniz dediler. Bu yüzden böyle yakmamız gerekiyor. Evet, hallet şu işleri. Gör beni, gördü beni. Oo, bu bayağı bir sıkışmış aslında. Bir süre sonra bayağı bir pislenebiliyoruz. Bursa bu bölgede, bu olayda aslında pilot bölge kardeşlerim. Şöyle pilot bölge. 1 Ekim'e kadar orman sahalarında piknik alanları vesaire değilse hiçbir şekilde kamp yapılmıyor. Kamp yasağı var. Ateş yasağı var. Normalde bunu hep çadır içinde kurduğumuz için farklı geldi. Böyle dışarıda değişik bir boru sistemi gibi durdu. Halbuki çadırın içinde böyle duruyor değil mi? Çadır yassı olduğu için. Yatay olduğu için böyle. Kendisini içeride böyle göstermiyor. Normalde borumuzun duruş şekli bu. Hani böyle bir L bacamız falan yok aslında. Önce atölyedeki artık çuval 1 yeter bize. Bunlar hep aslında projelerimden kalma tahtalar. Görüyor musunuz? Mesela bir tanesini kesmişim.
İşte bir tanesini yan kesmişim. Ne bileyim işlerimi halletmişim. Bunlar da kalanlar artık göz ardı ettiğim. Böyle soba boyutuna göre bazılarını kesmeye çalıştım. Şimdi onları da burada kullanacağız inşallah. Şuraya baksana mesela bunlardan hep desen falan kesmişim. Sobanın çekim günü %1 milyon level arttırıyor. O kadar güçlü bir şey ki. Burada önemli olan kapalı bir alanda yakabilmek. Kazanın da pek uygun olmadığını söylediler. O yüzden dedik ki hiç biz bu işe bulaşmayalım. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi bunları bayağı bir ısınmış sobaya. Hemen hazırlayalım bakalım. Yalnız saat de bayağı bir ilerledi. Çok acıktım ya. Yani dışarıda sobayı kurdum. Zaten değişik bir ortam oldu bu da. Hani bahçede soba kurarsın ya, öyle bir şey oldu. Ama gayet güzel gidiyor. Ufak yanıyor. Sence nasıl oldu? Of, elim yandı. Oo. İyi mi? Biraz daha verelim mi? Olur, biraz daha. Haydi bakalım, birazcık daha koyalım. Aman, elime birazcık değdi. Ne kadar çok yaktı ya. Soba var ya, 1 metre yakınına kadar gümbür yanıyor. Hiçbir şeyle uğraşmıyoruz. Yemek olayı falan çok iyi oluyor ya. Hani kendi içinde de oluyor ve ısıtıyor da. Öyle demeyin, şu anda burası ortalama 10-15 derece arası, değil mi? Evet, serin ya. Serin. Bursa yanıyor 30-35-40. Bugün nasıldı bilmiyorum. Yani daha benim derim yeni soğudu. Yani yeni soğudum yani, öyle diyeyim. Rakım 1200 tabii. Burada bayağı fark ediyor. Bismillah. Of. Haydi buraya getirdim. Haydi bismillah. Nasıl? Ya şu yağlı kağıt olayı. Sen diyorsun ya canım, bunlar yapışmış. Bakın ben hemen şöyle kesiyorum bak bunları. Kesiyorum. Açtım. Zaten çok da yapışkan değiller ki. İnsan nefes aldığını hissettikçe daha çok huzur buluyor. Evet, suyumuz bayağı kaynadı şu anda. Şöyle bir bakarsak. Oo. Yani bu kadar ideal. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Oo, bu çok sert. Oo, bayağı bir sertmiş. Haydi bismillah. Akşam yani gece bir süre sonra uyumak zorunda kaldım. Yani o kadar yorulmuşuz ki direkt yattık. Ama bu havada uyumak bizim için çok iyi oldu. Araç çadırı bayağıdır açmıyordum. Hani rahatlığını bir kez daha yaşadık. Pratik olarak bayağı bir rahat bir çadır. Hani yorgun geldiğimiz bir gecede güzel uyku alıp güzel bir sabaha Allah'a şükür ki uyandık. Bizim için gerçekten çok iyi oldu. Ortam
Bildiğiniz büyük orman. Yani sabahleyin kalktıktan sonra hani burada uyuyarak vakit geçirmeme derdine çok düşüyorum. Çünkü ortamı yaşayabilme adına, hani görebilme adına gündüz daha verimli olması gerekiyor. Bunun için hemen kalktım ve kahvesiz olmaz dedim. Biraz kahve suyum için ufak sobayı yakmam gerekiyor. Büyük kazanı da 8 ve 8 arası yakabiliriz aslında kazanımızı, küçük kazanımızı. Dış ateşi. Sobamızı küçükten bir dolduralım ve harlayalım bakalım ne hale gelecek. Bu ahşap yanmıştı ve onun içinden çıkan bir vida. Onu kullanacağım atölyede tabii ki de. Birazcık daha su ilavemiz bizim için daha iyi olacaktır. Çünkü az sonra eşim kalkacak ve o da bir çay ya da kahve içmek isteyecektir. Oho. Güzel yanıyor. Atölyede kestiğim şimdi hep böyle gördüğüm parçalar önüme geliyor. O kadar tuz buz olmuşlar ki mesela. Ama hepsi bir projenin eseriydi mesela. Bu işte bir çalışma masasının ayak kısmından kalandı. Şu bir kesme tahtasının ucundan kalandı vesaire. Ve bunun içi böyle şeylerle dolu ve bunları değerlendiriyorsun. Bakın mesela şu bu şekilde açtığım yuvarlak delikler oluyordu. Ahşap üzerinde oraya böyle çalışma esnasındaki aletlerini koyuyorsunuz mesela. Kardeşim için yaptığım bir çalışma masasının alet asma yerindeki çıkan yuvarlak bir ahşap mesela. Evet, bu bizi akşam bayağı bir aydınlattı, lakin kardeşlerim fark ettim ki epey tozlu bir halde. Benim şöyle bir gazlı bezim var, aslında ben bunu genelde şeyde kullanıyorum. Bu kazan, ufak kazan veyahut da büyük kazanı taşırken, işte tutarken kullanıyorum. Birazcık damlamış ve içine gaz gelmiş. Şimdi dedim bunun hazır böyle olmuşken şöyle bir güzel bir silelim. İçinde kalmış mı acaba? O kadar çok kullandım. O kadar çok da döküldü arabada giderken, hep yan yatmış. Ama yine de içindeki gaz yağı aktif durumda duruyor. Çok dökülmemiş. Bazen fitilin ayarını çok açtığınızda, yani fitili yüksek kullandığınızda içinde is yapıyor ve iste haliyle ışığın kalitesini düşürebiliyor.
Şu an öyle bir durum yaşamıştık. Onu silelim ve kendisine gelsin. Böyle gayet temiz oldu. Suyumuz ısınıyor. Bu sefer normal çaydanlık değil de üstüne böyle çayın serpme yapacağım ve o şekilde demlendikten sonra içeceğim. Yani tek haznede demleyeceğim çayı inşallah. Tabii ki de önce bizim için kahve gerekli. Evet, aslında daha suyumuz ısınıyor. O sırada ben de geceleyin kullandığım ekipmanları toplayayım. Hemen şu direk sistemini iptal edelim ve ledimizi alalım. Evet, ledimiz bu. 12 voltla çalışıyor. İki tane çok basit bir şekilde işte artı eksisini aküye değdirdikten sonra akünüzün amperine göre, bu 7 amper yakıyor saatte. Yani ölçümleri ona göre 7 amperlik bir akümde 7 saat gece yanabiliyor o boyutta. Evet, bakalım suyumuz ne durumda. Oo. Of bayağı ısınmış. Tamam, bu güzel. Evet, sabah kahvesi bir kaçınılmazdır, olmazsa olmaz. Bakalım frekans olayı nasıl? İyi çekiyor. Çayımızdan biraz atalım bakalım. Çayımızı ufaktan demliyoruz ve tabii ki de yanına patates atalım dedik. Rüzgar bazen sertleşiyor ama bazen de hiç oralı olmuyor.
Aldım tatlıyı içine. Sonra bekleme vakti. Canım günaydın. Günaydın. Kalkıyor musun? Hava nasıl ısındı mı biraz? Hava çok güzel ısındı. Bir de patates kokusu geldi. Ondan mı kalktın? İşleri çok güzel olmuş değil mi? Nar gibi. Şu dış kabuklarını hiçbir şekilde yemek tabii ki de doğru değil çünkü yanık zaten kendisine bir zarar oluşturmuş değil mi? Evet, soyacağız onları. Onun içinden çıkıyor kapsül gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim ileride biraz daha kuytu bir yer gördüm. En azından son 1-2 saat kala oraya gitmek istiyorum. Şimdi çadırı hiç bozmadan oraya doğru biraz ilerlemem lazım. Hadi bakalım. Kardeşlerim yaklaşık bulunduğum yerden şöyle bir 25 metre falan daha dibe geldim. Ama burası daha da derinleşiyor, yani daha da bir hoş oluyor, sessiz oluyor. Çünkü etrafta bayağı günübirlikçi ve kampçı gelmeye başladı. Ama asıl amacımız güneşe pek maruz kalmamaktı. Burası biraz daha gölgelikti.
Ya burası, burada insanın yani kesinlikle hareket edesi ya da gitmesi, yani hani böyle gitmek için diyorum. Hiçbir şekilde böyle bir şey düşünmüyor buradan ama yani ortamın bence ambiyans ve büyüsüyle ilgili çok hoş gözüküyor. Kardeşlerim, şimdi bayağıdır içine girmiyoruz. Topladık. Böyle saatte öğlene doğru gelirken şöyle bir yarım saat, bir saat uyuma vakti bence. Hani benim için. Ben bunu çok seviyorum. Gün içi mutlaka yapmaya çalışırım. Hani çalışma hayatında bile bunu öğlenleyin böyle bir 20 dakika bile olsa, yarım saat bile olsa sıkıştırmaya çalışırım. Şimdi bir çıkalım, bir iş düzene bakalım. Bayağıdır da sizi oraya çıkarmıyorum aslında. Geceleyin çıktık ama böyle bir uykuluydum. Çok uykum vardı. Direkt vurdum kafayı, yattım çünkü. Böyle bir yerde ne yapacaksın? En güzel şey yemek ve uyumak oluyor aslında. Evet. Yaşam odası burası. Tabii böyle buradan geçtikten sonra yükseliyor. Daha da genişliyor. Şurada ortopedik yastıklar var. Bunlar böyle boyunu arttırmıyor. Şurada camımızı açmışız. Şurada bu şekilde. Bir de bu tarafa döndük mü? Şurada bagaj kapağı da açık, o yüzden böyle.